Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Eurofighter'lar ne oldu? Bilineceği üzere ülkemizdeki bazı iç siyasi olaylardan dolayı belli tartışmalar vardı. Bu konuya değindi. Yine F-35, işte F-16 bu mevzulara ilişkinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının Eurofighter süreciyle ilgili sorduğu soruya cevap veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter'da süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Bizde her şey planlandığı gibi devam ediyor dedi. F-35 ve F-16 alım süreciyle alakalı sorulan soruya ise Bakan Güler, Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra konuşacağız. F-16 süreci de aynen devam ediyor ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde dün terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan piyade uzman onbaşı Berat Macit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olmasının hatırlatılması üzerine Bakan Güler, İnşallah terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada dün bir tane drone attılar. O da bizim Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük ama kurtaramadık. Şehit oldu. Allah rahmet eylesin şeklinde konuştu. Şimdi benim bu açıklamalarda F-16, Eurofighter, F-35 bu mevzuları geçelim. Hep bildiğimiz açıklamalar bunlar zaten. Eurofighter'la bizim ana muhatapımız İngiltere, Almanya ne derse desin bizi ilgilendirmiyor. İngilizler hatırlanacağı üzere bize fiyatı sunmuşlardı. İşte şu kadar Eurofighter, şu kadar para diye. Şu an fiyat değerlendirilme aşamasındaymış. Mevzunun bu tarafını kenara koydum ama özellikle de Yaşar Güler'in o son açıklamaları, dün Allah rahmet eylesin şehidimiz hakkında yapmış olduğu açıklamasında bir tane drone saldırısı sonucunda diyordu. Şimdi kıymetli dostlar, Pençe Kilit Harekatı bölgesine gittiğimizde hani gerçekten de şimdi sosyal medyada illaki görmüşsünüzdür. İşte Suriye'de görev yapanlar daha Irak'ı bilmiyor tarzında askeri personeller paylaşım yapar. Yani Irak'ta Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki durum gerçekten de hani coğrafi koşullardan ötürü çok ama çok zor. Bundan dolayı kıymetli dostlar diyebilirsiniz ya Kaan ne drone'u? Şimdi drone nereden geldi? Ona da geleceğiz ama engellenemiyor mu diye. Yani normal şartlarda üstlerimizde Korkutlar var. Fakat ne bileyim Türk timleri sahaya çıktığında zaten arazi berbat, yani o kadar engebeli, o kadar tehlikeli, sisli, puslu ki hava. Bundan dolayı ne yazık ki göz gözü görmüyor. Tabii ki de Korkut sistemini, kocaman dev gibi sistemi arazide yani bayır aşağı her yere kullanamazsınız. Sarp kayalıklardan oluşuyor. Bundan dolayı kıymetli dostlar askerlerimizin mobil insan hava aracı SAVAR, yani bu sistemlerin kesinlikle aktif bir şekilde kullanılması lazım. Zaten FPV dronların vermiş olduğu zararı anlatmama gerek yok. Ukrayna-Rusya savaş sahasında görüyoruz. Bir de işin işte PKK terör örgütüne FPV drone'u kim verdi? Kim eğitimini sağladı? Bu da önemli. Eminim ki sizin de aklınıza aynı ülke gelmiştir. Çünkü geçmişte bayağı bir gündem oldu. İran'ın bu eğitimi verip terör örgütü PKK'ya FPV drone sağladı. Yani konuşulmaktaydı. Hatta hatırlanacağı üzere yaklaşık 1-2 ay önce sırf bu İran'ın PKK'ya vermiş olduğu destekten dolayı bayağı bir ciddi yani az daha diplomatik gerilim yaşanacaktı. Valla kıymetli dostlar, İran'ın YPG PKK'ya destek vermesine şaşmayın. Bu zaten yeni bir durum değil. Fakat ben özellikle de hani tüm bu açıklamaların arkasında işte terör örgütü silah bırakacak. Terör örgütü silah bırakacak mı? Yani hani terör elebaşı bırakın artık silahları demişti. Bu saldırılar neden gerçekleşiyor? Yani kafada binlerce soru var. Vallahi tek bir beklentim var. Ya şu silahlar sussun ya da o silahı sıkanlar susturulsun. Benim temennim bu noktada bu şekildedir. Hemen devamında kıymetli dostlar dün Fahrettin Öztürk'ten Milli Muharip Uçak Kaan'a ilişkin önemli açıklamalar gelmişti. Uzunca bir süredir ses seda yoktu Kaan'dan hatırlanacağı üzere. Sayın Öztürk'ün açıklamaları bir gelsin karşımıza. Milli Muharip Uçak Kaan'ın ne yapması beklenmekteymiş? Süreç nasıl ilerliyor? Hep birlikte öğrenelim. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk bugün yeni bir teknoloji F-35'te varsa bunun daha iyisinin veya onu kontrol edebilecek daha üst teknolojinin Kaan'da olmasını bekliyor kuvvetlerimiz ve devletlerimiz. Üzerinde kullanılan radarların özellikleri çok üst seviyede. Daha belki ilk defa ismi duyulan bir radar sistemi orada kullanılıyor. Mesela düşmanı tanımlama sistemleri, bunların belli bir mesafeden imha edilmesi, görülmesi veyahut da Milli Muharip Uçak Kaan'ın kaçınması isteniyor diye Milli Muharip Uçak Kaan'dan gerek devlet gerekse de
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beklentilerini bu şekilde iletmişti. Yani mevzu çok açık. Milli Muharip Uçak K nasıl bir uçak olacak diye size birisi sorarsa günlük hayatınızda deyin ki F-35'ten daha iyi olacak. Yani şu an silahlı kuvvetlerimiz F-35 ne yapıyorsa Kaan onun bir tık fazlasını yapsın veya 10-100 tık fazlasını yapsın. En azından resmi açıklamalar bu şekilde yakın bir zaman içerisinde de yine Milli Muharip Uçak K'ndan güzel sürprizler gelebilir. Proje ortaklığı falan değil. Yani yakın bir süre içerisinde bir uçuş daha duyabiliriz. Buna da hazırlıklı olalım diyorum ve hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Çok değil. Bundan yaklaşık 7-8 ay kadar önceydi. İDEF fuarında bir tane dikkat çekici bir ürün paylaşılmıştı STM tarafından. Neydi o? STM Neta. İnsansız otonom sualtı aracıydı. STM Neta İDEF fuarında tanıtıldıktan 6 ay sonra geçtiğimiz günlerde STM gerçekten de herkesi heyecanlandırarak bir baktık ki Neta gerçekten de harıl harıl denizde, yani bir giriyor bir çıkıyor suya. Hepimiz heyecanlanmıştık değil mi? Kıymetli dostlar, bizden daha fazla heyecanlanan, daha fazla telaşlayan bir ülke var Neta'yı gördükten sonra. Kim olabilir sizce? Tahminleriniz doğru. Yunanistan. Yunan basını bugün yapmış olduğu haberinde Türkler diyor STM Neta'yı kullanarak, hani bunların güya gerçekleştirmeyi planladığı bir tane Kıbrıs Yunanistan elektrik bağlantısı var ya. İşte Türkler STM Neta'yı kullanaraktan bizim Yunanistan olarak Kıbrıs'a düşeceğimiz elektrik hattını sabotaj edebilir. O bağlantıyı kopartabilir diyor. Detaylar şu an sizlerle. Yunan basınından Geostrategika görmüş olduğunuz başlığı atmıştı. Sessiz Dip operasyonunda Türklerin sabotaj yapma senaryosu ne kadar olası diye sormaktaydı. Aşağıdaki senaryo varsayımdır ama gerçekten bunun birkaç yıl içinde olmayacağını söyleyen var mı diye Yunanlara bir soru soruyordu Yunan basını. Girit'in güneyinde Avrasya bağlantı kablosunun, yani İsrail-Kıbrıs-Yunanistan bağlantısı var ya, işte o güzergahın yakınlarında bir sualtı alanını ele alalım. Buna Doğu Akdeniz'de enerji anlaşmazlıkları ve jeopolitik gerginliklerle birlikte bir kez daha artan bir gerginlik döneminden geçtiğimiz senaryosunu da ekleyelim. Dolayısıyla yüzeyde güçlü bir askeri varlık var. Ancak deniz tabanı karanlık ve derinliklerde sınırlı gözetleme kabiliyetimiz olacak Yunanistan olarak. İşte tam da bu noktada Türkler geçtiğimiz haftalarda dikkat çekici bir insansız sualtı sistemi tanıttı. Türkler STM Neta'yı gizlice uluslararası sulara indiriyor varsayalım. Gerçekten de küçük, ağırlığı 85 kilograma kadar çıkabilir ve iki kişi tarafından rahatlıkla taşınıyor bu Neta. Türkler geliştirmiş olduğu insansız sualtı aracı Neta'yı önceden belirlenmiş bir görevle Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki elektrik kablolarına Neta'nın ucuna bağlantı yerleştirerek bir sabotaj yapabilir. Böylesine bir senaryonun sonrasında Güney Kıbrıs kesiminde birkaç saat içerisinde elektrik voltajının düşüşü veya bağlantının tamamen kesilmesi meydana geliyor. Ancak insan varlığına veya gemilere dair hiçbir belirti yok ve her şey teknik bir arızaya işaret ediyor. Tabii ki de Yunanistan olarak bir numaralı şüphelimiz Türkiye, fakat herhangi bir kanıt bulunmuyor. Yukarıda anlattıklarımız size bir bilim kurgu senaryosu gibi mi görünüyor? Öyleyse size bir Türk profesörün şu sözünü hatırlatalım. Kabloların en kötü yanı her an kesilebilmeleridir diye Yunan basını haberini sonlandırmıştı. Sondaki söze baktınız mı? Kabloların en kötü yanı her an kesilebilmeleridir. Bir tane Türk profesör bu sözü söylemiş. Kim söylemiş bu sözü? Ben merak ettim, araştırdım. Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sadık Akyar. Geçtiğimiz günlerde işte bu elektrik projesi hakkında konuşurken böyle bir cümle kurmuş. Şimdi kıymetli dostlar, Yunanlar şundan korkuyor. Türkler işte ne bileyim gemilerle operasyon yapsalar veyahut da elektrik döşeyen gemilerimizi kendi fırkateynleriyle engellemeye kalksalar buna sıkıntı yok. Bu bir kanıttır diyor. Yani dünya güçlerini, bizi destekleyen ülkeleri, başta zaten İsrail geliyor. İsrail'i Türkiye'ye karşı biz diyor gaza getiririz. Bak işte Türk fırkateyni yaptı. Ama ve lakin Türkler geliştirmiş olduğu 80 kilogram, yani küçücük o insansız denizaltı aracıyla bir sabotaj yaparsa olası bu hatta elektrik hattına, biz kimseye kanıt dahi sunamayız diyor. Devamlı da zaten Yunan kullanıcılar şunu diyor. Zaten kanıt sunamadıktan sonra Türklerin yaptığına dair ne anlamı var? Biz Türkiye'nin yaptığını bilsek bile Yunanistan olarak tek başımıza Türkiye bir şey yapabilir miyiz diyor. Yok, yapamayız diye aşağıya yazmışlar. Kanıt giderse elektrik hattı da gider, kablolar kopar, sinyaller
çöker, Kıbrıs elektriksiz kalır diye kendi aralarında da yazıp çizmektelerdi. Dikkatimi çeken bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim ve devamında da sosyal medya haberlerimizi sizlere aktaracağım. Yine gündem oldukça yoğun. Detaylar şu an sizlerle. Hep birlikte bir ilk olarak Ukrayna'ya gidelim mi? Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Moskova'nın dibindeki dev cephanelik havaya uçurulmuştu Ukrayna kuvvetleri tarafından. Dün gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya cevabı gerçekten de çok sert oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus ordusu gece boyunca füze yağdırdı. Kiev'le birlikte Harkov kentine de kapsayan saldırılarda yani onlarca balistik füze mühimmatı kullanılmıştı. Yıkımında oldukça fazla oldu, yani tabiri caizse bir can pazarının yaşandığı belirtilmekteydi. Şimdi diyebilirsiniz Ruslar Ukrayna'yı vurdu. Hani Trump bunları barıştıracaktı? Kıymetli dostlar, barış görüşmelerine ilişkin de yeni muhabbetler var. Trump'ın açıklamalarına baktığımızda ne Rusya'yı seçerim ne Ukrayna'yı, kimse beni ilgilendirmiyor, İkisi de eşit gözümde falan diyordu bugün. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'nin barış teklifini reddettiğini, hani ABD'nin Rusya'yı ikna edip fakat Zelenski'yi ikna edemediği tarzında haberler yazılıp çizilmekteydi. Bugün de karşıma, şimdi tek tek hepsini okumayacağım da, hani Ruslar ne olursa barış sağlanır. Rusların şartları neymiş kalıcı barışa ilişkin? Görmüş olacağınız üzere liste bu şekilde kıymetli dostlar. Yani tabiri caizse Ukrayna işte tamamen silahsızlandırılacak. Ukrayna tarafsız bir devlet olarak kalacak. Yani NATO'ya falan filan katılmayacak. Rusların barış için istekleri bu şekildeydi. Yani kısacası Rusya'nın bu talepleri Ukrayna tarafından tabii ki de kabul edilmeyecek. Zelenski bunları kabul etmeyecek. Daha sonrasında ne olacak? Ukrayna-Rusya savaşında hani Trump'ın dediği bir günde savaşı bitiririm ifadesi vardı ya. Tam da bir yalan dolan oldu. Zaten ABD'li kurmaylar da yavaş yavaş bu ifadeleri kabul etmeye başladı. Yani barış ihtimali olmayabilir, barış olmayabilir diye açıklamalarda gelmekte yine ABD kanadından. Akabinde kıymetli dostlar Suriye. Suriye'de de hareketli günler yaşanıyor bileceğiniz üzere. ABD kuvvetleri Irak'a gidiyor artık yavaş yavaş. 600 ile 1000 arasında ABD askerinin Irak'a çekildiği belirtilmekteydi. Bugün de yine konvoylar halinde ABD çekilmeye devam etmişti. İsrail'in Suriye'de daha fazla ABD askeri bulunması talebine red geldi. Bugün elimize ulaşıyor. İsrail, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisini azaltmak amacıyla ABD'den daha fazla askeri bölgeye konuşlandırmasını talep etmişti. Trump yönetiminin ise bu talebi reddettiği iddia ediliyor. Kim tarafından? Middle East A tarafından. Yine YPG PKK'nın terör elebaşlarından olan Mazlum Abdi. Mazlum Abdi'nin İsrail'e artık son çare olarak bizim lütfen işte arkamızı kollayın, bize destek sağlayın çağrısına İsrail'in red verdiği söylenmekte. İsrail'in red verme sebebi de dediğim gibi ABD hiçbir şekilde Suriye'de artık bulunmak istemiyor. Bundan dolayı ABD'yi ikna edemeyen İsrail YPG PKK'ya da destek vermeyecek. Kısacası aslında her şey istediğimiz gibi ilerliyor desek pek de yanlış olmaz Suriye'de. Şu son 2-3 gündür aslında kısa içeriğini anında paylaşmıştım. Hani dedim ya bir saat içinde kısa içerikleri paylaşıyorum savunma sanayine ilişkin diye. Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya iniş kalkış testleri yine bugün de devam etmekteydi. Yani yaklaşık son 3-4 gündür belki de 40-50 sefer Bayraktar TB3 TCG Anadolu'ya iniş kalkış gerçekleştirdi. Zaten otonom bir şekilde iniş kalkış gerçekleştirdiğinden dolayı her iniş kalkış aslında bir öncekinin bir benzeri, bir tekrarı oluyor desek aslında pek de yanlış olmaz. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah bundan sonraki adım Bayraktar TB3'ün mühimmatlarıyla birlikte TCG Anadolu'ya iniş kalkış gerçekleştirmesi olacak. Daha sonrasında ise inşallah Kızıl Elmamız TCG Anadolu'ya iniş kalkış testlerine başlayacak. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde son olarak da kıymetli dostlar, Sayın Hakan Fidan'ın sen küçük ülkesin her yere burnunu sokma haddini bil dediği Fransa var ya, akıllanmadı kıymetli dostlar. Geçtiğimiz günlerde YPG PKK'nın elebaşı Mazlum Abdi ile Fransa Dışişleri Bakanı Erbil'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görmüş olacağınız üzere Fransa terör örgütü YPG ve Türkiye arasında arabulucu olmaya kendince bu şekilde rol kapıyor kendisine. Daha öncesinde Hakan Fidan ne dedi? Bizim muhatabımız ABD. ABD'nin arkasına saklanan küçük ülkeler değil, bizzat Fransa hedef alınmıştı. Bugüne baktığımızda
Çok değil. 2 haber önce ben size ne dedim? ABD dedim artık yüzlerce askerini Suriye'den çekiyor dedim, değil mi? Yani ABD Suriye'yi artık Türkiye'ye emanet etmiş. Trump zaten artık kendisi diyor artık Suriye'de Türkiye'nin borusu ötecek diyor yani. Anladınız mı? Fakat Fransızlar halen bir arabulucu olma derdinde. Sen neyin arabulucusu olacaksın? Biz mevzuyu kökten çözdük. Bunlar dedim ya hani Macron da hatırlanacak üzere. Allah'ım aklıma geldi yine ya. Ukrayna-Rusya savaşı başlamış. Herkes hararetli, herkes gergin. Bakıyor şöyle Zelenski ilk böyle savaşın 2-3 haftasında bir takım elbise giydi. Daha sonrasında işte askeri kamuflaj giydi. En son Zelenski çalışma odasında sivit giymişti böyle işte savaştayım, rahat olmam lazım tarzında. Macron savaştaki en büyük Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini nasıl vermişti? Hemen Zelenski'den gördü baktı ana role girelim falan filan. Macron da bir tane sivit çekmişti. Şu ara görüntüler karşınızda Else Sarayı'nda. O anlar aklıma geldi. Bunlar role girme deyince bir numaralar. Yani bunlar eser gürlerler ama tamamıyla içi boştur. Saman alevi gibidir. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ayrıca dün İstanbul'da yaşanan depreme dair takipçilerimizden depremden etkilenen kişiler varsa, kardeşlerimiz varsa geçmiş olsun diyorum. Allah'ım ülkemizi, memleketimizi tüm görünen, görünmeyen felaketlerden uzak kılsın diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.